Herkese merhaba. Bugün Ocak favorilerimden bahsedeceğim. Sadece cilt bakımı olmayacak. İçinde ayrıca işte okuduğum kitaplar, izlediğim diziler, filmler. Bir de tabii wellness ile ilgili de birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum sizinle. İlk önce cilt bakımıyla başlayalım. Birinci ürün Michelin Time Revolution serisinden Clear Toner. Bu hem AHA hem BHA içeren cildin pH ile uyumlu asidik bir tonik. Cildi eksfoliye edici yani soyucu etkisi var. Sabah akşam cildimi temizledikten sonra kullanıyorum. Ben pamuğa dökerek ondan sonra pamukla yüzümün üzerinden geçiyorum. İçinde ayrıca benim sevdiğim fermente içerikler var. Fermente mayonezi. O yüzden çok beğendim. Hem ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı oluyor hem de cildi yumuşatıyor. Benim şimdiye kadar en beğendiğim toniklerden biri oldu diyebilirim. Tekrar alırım diye düşünüyorum bittikten sonra da. Bir diğer ürün ise Cosrx'in Oil Free Ultra Moisturizing Lotion with Burst Up. Bunu sevmemin nedeni ben sabahları yağsız nemlendirici kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü üzerine güneş koruması kullandığım için gün içinde eğer yağlı nemlendirici kullanırsam cildimden kayıp gidiyor. O yüzden yağsız nemlendirici tercih ediyorum. Bir de kullandığım ürünün gün boyu nemlendirici özelliğinin devam etmesini istiyorum. Bu nemlendirici her iki kıstasa da uydu benim için. Bir de sevmemin nedeni hem çok hafif olması hem de gerçekten gün boyu nemlendirici etkisi devam ediyor. Ayrıca da İçerisinde su yok. Benim sevdiğim bir diğer özellik. İçerisinde su olan nemlendiriciler cildinizden su salmaya başlıyorlar. Ama bunun içerisinde %70 oranında huş ağacı yani bössap suyu varmış. Dolayısıyla nemlendirici özelliği çok daha iyi bir şekilde oluyor. 2-3 aydır kullanıyorum ben bunu. Herhalde 2 haftaya kadar kalmaz biter. Çok sevdiğim bir ürün oldu gerçekten. Bir diğer favorim ise Clarins Freshly Juice Vitamin Drop Pure Vitamin C Centella Asiatica Extrax serumu. Bu C vitamini serumu aslında ama içerisinde %5 oranında C vitamini var. Sadece hiperpigmentasyon anlamında çok ciddi bir etkisi yok ama ben yine de kullanmayı çok sevdim. Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum bunu sanırsam. Etkisini tam anlamıyla gördüğümü düşünüyorum. Çok beğendim çünkü C vitaminine başlamak istiyordum akne izlerim için. Ama %20 ile başlamak istemedim. Yani %20 oranındaki C vitamini serumlarıyla başlamak istemedim. Cildimi çok irite edeceğini düşündüğüm için. O yüzden böyle düşük bir yüzdeyle başlayıp daha sonra hani daha yüksek konsantrasyonlu bir C vitaminine geçmeyi düşünüyorum. Bunu bitirdikten sonra büyük ihtimalle %20'ye geçeceğim. Ama eğer siz de C vitaminine başlamak istiyorsanız ve hani böyle cildi irite etmeden cildinizi C vitaminine alıştırmak istiyorsanız bu güzel bir seçenek gerçekten. Asla ciltte yakma yapmıyor, iritasyon yapmıyor. Zaten içerisinde sadece %5 C vitamini var. Dediğim gibi iritasyon yapmak için zaten çok düşük bir oran. Zaten içerisinde cildi sakinleştirmek için Centella ekstresi, Yuzu ekstresi gibi farklı bitki özleri var. Ben bunu her sabah temiz cilde kullanıyorum. Temizledikten ve tonikledikten sonra temiz cilde kullanıyorum bunu. Etkisini daha iyi görebilmek için. Fakat nemlendiriciyle de karıştırıp kullanılabilir. O şekilde de tavsiye ediyorlar. Yapısını da çok beğendim. Yapısı böyle hafif kuru yağ gibi. Eğer squalene kullandıysanız bilirsiniz böyle çabuk emilen kuru bir yağ. Akne izlerimde azalma gördüğümü söyleyebilirim. Ama tabii ki çok böyle büyük bir fark beklemeyin. Çok düşük bir oran çünkü. %20'den sonra ciddi bir etki görmeye başlıyorsunuz. C vitamini aklınızda olsun. Pigmentasyon probleminiz varsa kesinlikle kullanmanız gereken içeriklerden bir tanesi. Bir diğer ürün ise Herbiorie'nin Double Mousse temizleyicisi. Bu da bu ay bitirdiğim, içerisinde 7 çeşit bitki özü varmış. Hem asidik olduğu için hem de çabuk bir maske olduğu için tercih ettim. pH'i düşük, ciltle uyumlu. Aynı zamanda sülfat da içermiyor. Hem de köpük formunda, yani çok güzel bir şekilde temizliyor cildi. Bu aslında maske olarak da öneriliyor. Yani çabuk bir maske gibi düşünebilirsiniz. Bunu cildinize uygulayıp yarım dakika bekliyorsunuz, 30 saniye. Sonra da yüzünüzü temizliyorsunuz. Zaten köpükler gidiyor 30 saniyede. Ve rahatça temizleniyor. İçerisinde Centella ekstresi, benim çok sevdiğim cildi sakinleştirici Centella ekstresi, aydınlatıcı özelliği olan meyan kökü ekstresi gibi daha bir sürü cilt dostu bitki ekstrakları varmış. Uygulaması da dediğim gibi çok kolay. Köpük formunda çıkıyor zaten. Köpürtmenize ayrıyeten gerek yok. Düzenli olarak alacağım ürünlerden biri oldu benim. Zaten sülfatsız ve pH'i düşük temizleyici bulmak çok zor. Bu benim için bütün kriterleri karşılıyor. Bir diğer ürün ise yine Herbiorie'den Matte Lip Balm. Benim gibi mat dudak kremlerini seviyorsanız bunu da beğenirsiniz diye düşünüyorum. Önce yapısı biraz garip gelmişti. İşte elime gelmiyor, bunu nasıl süreceğim falan diye düşündüm. Ama siz gelmediğini düşünseniz de o gerçekten rahatlıkla sürülüyor aslında. Geliyor yani parmağınıza. Rengini de çok beğendim. Hafif canlı ama kendi dudağınızın renginde gibi duruyor. Gerçekten rengi de çok güzel. Çantamdan
hiç ayırmadığım bir ürün oldu bu ay boyunca. Birkaç tane de makyaj ürünü eklemek istedim. Çünkü gerçekten böyle her gün kullandığım o kadar çok makyaj malzemesi oldu ki. H&M'in Face Paleti. Bunu yaklaşık 1,5 ay önce falan aldım. Ama o kadar çok kullanmışım ki kırıldı. Yani böyle bir şey nasıl mümkün olur bilmiyorum. İçindeki bronzer tam bir kontür bronzer arası bir renk. Yani her ikisinin yerine de geçebilir. Böyle bronzer dediğimiz renklerden. Özellikle benim gibi açık tenliyseniz böyle 2-3 tane farklı hani işte bronzer, kontür uygulamak istemiyorsanız tek bir ürün kullanmak istiyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir renk ve çok da güzel dağılıyor. Aldık rengini o kadar beğenmedim ama şu highlighter'la beraber karıştırıp kullanıyorum. Gayet güzel bir renk oluyor. Ve bence bu paletin en güzel kısmı highlighter'ları. Highlighter'ları çok güzel. Ben böyle çok belli yani simli, parça parça duran metalik highlighter'lar sevmiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Şu anda da yüzümde bu var bu arada. Yani gerçekten ciltle bütünleşen highlighter'ları, aydınlatıcıları seviyorum. Bu arada highlighter deyip diyorum. Aydınlatıcı demem lazım. Dediğim gibi asla simli durmayan, ciltle bütünleşen bir aydınlatıcı. Ben bunu her gün kullanıyorum. Seyahatte sürekli yanımda oluyor. Bodrum'a gidip geldikçe yanımdan ayırmıyorum. Makyaj şantamı minimalleştiriyor. O yüzden seviyorum. Bir diğer ürün ise Mission'ın Perfect Concealer'ı. Benim concealer beğenmem aşırı zor. Bir sürü markanınkini alıp denemişimdir ama birçoğunu beğenmiyorum açıkçası. Çünkü ciltle bütünleşmeli bence concealer. Ama böyle tabaka gibi durduğu zaman ve böyle özellikle pul pul görünüyorsa asla kullanmak istemiyorum. Bunu gerçekten çok beğendim. Çünkü sivilceleri kapatmak için kullanıyorum ve asla pul pul göstermiyor. Hani ne kadar kuru olsa da o bölge asla keki bir görünüm olmuyor. Böyle bütünleşiyor ciltte gerçekten. Normalde concealer'ları fondötenle veya BB krem üzerine uygulamak çok daha güzel gözükür. Ama bunu çıplak cilde de uygulasanız aynı etki yaratıyor. O yüzden çok seviyorum. Makyaj yani baz sürmediğim günlerde sadece concealer sürüp çıkabiliyorum bunun sayesinde. Ciltle çok güzel bütünleşiyor. Ve sırıtmıyor. Asla sırıtmıyor. Üzerini ben transparan pudrayla sabitlemeyi tercih ediyorum. Çünkü sabitlemezseniz oynayabiliyor. Gün içinde çok kremsi bir yapısı var çünkü. Mutlaka pudrayla sabitleyin bence. Bir de fiyatı çok iyi. 20 lira sadece. İnanılmaz ama gerçek yani. Bende mesela Clé de Peau concealer da var. Yani en pahalı concealerlardan bir tanesidir. Zamanında çok ciddi para vermiştim. Yani onunla yarışır diyebileceğim bir concealer ya. O kadar güzel gerçekten. Bir başka concealer da Catrice'in Liquid Camouflage concealer'ı. Bunu zaten duymuşsunuzdur. Anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ya çok ünlü bir concealer zaten. Benim gözaltı kapatıcısı arayışımı sona erdirdim. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra sadece bunu kullanırım. Başka bir şey kullanmam. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Hiçbir Rossmann'da bulamadığım, sürekli stokları biten bir ürün. En son yeni açılan Bodrum'daki Rossmann'da buldum. Çizgilere dolmayan, ciltle bütünleşen, gerçekten kapatıcılığı harika olan bir concealer. Bayıldım tek kelimeyle. Sivilceleri de güzel kapatıyor bu arada. Sadece bunu alıp seyahate çıkabilirsiniz mesela. Bir tane pahalı bir ürün var. Bunu Eylül'den beri falan kullanıyorum. Albore'nin CC Krem Alla Centella Asiatica High Definition Radiance Face Cream Skin Perfector. Ne kadar uzun bir isimmiş ya. Neyse. Albore'nin CC Krem diyeceğim ben buna kısaca. Ben bunu Eylül'den beri falan kullanıyorum. O kadar sevdiğim bir ürün ki bunun yüzünden elimdeki bütün fondötenleri, BB kremleri zaten çok fazla yoktu ama hepsini dağıttım, başkalarına verdim. Çünkü sadece bunu kullanıyorum. Gereksiz yere eskimesinler çekmeyeceğim diye düşündüğüm için yani dağıttım yani etrafa. Diyecek hiçbir şey yok. Cilt tonunu çok güzel eşitliyor. Hem içeriğindeki bitki özelliğinde bakım yapıyor, hem cildi pürüzsüz ve nemli gösteriyor, parlak gösteriyor. İçerisinde hem güneş koruması var, hem bitki özelliği var, hem İşte bitki özelliği derken Centella, Asiatica Express'i, E vitamini, Tiger Grass, bal ekstraktı gibi yani inanılmaz ciltle dost içerikler var. Yapısı da çok enteresan bu arada. Hani böyle beyaz gözüktüğüne bakmayın. Şöyle bembeyaz gözüküyor ama içerisinde pigmentler var. Yaydıkça o pigmentler patlıyor ve ciltle bütünleşmeye başlıyor. Yani şöyle göstereyim. Yani cildinizin rengi ne oluyor? Ya muhteşem bir şey ya. Ben bunu nasıl anlatırım bilmiyorum yani. Bittikçe tekrar alacağım bir şey oldu. Yani bunun üzerine başka hiçbir şey kullanmadım. Yani kullanabileceğimi de düşünmüyorum. O kadar mükemmel bir yapısı var ki.
Sadece renk sıkıntısı var bunda. Sadece iki rengi var. Bir normal renk var, bir de clear rengi, açık rengi var. Ben açık rengini kullanıyorum ama o bile bana hala koyu geliyor şu anda. O yüzden başka bir BB kremle açıyorum rengini. Ondan da birazdan bahsedeceğim. O da çok güzel bir BB krem. Ya da Body Shop'un beyaz renk açıcı, fondöten açıcı ürünü var. İşte şurada olması lazım. Bakayım. Evet, şurada. Body Shop'un Lightening Shade Adjusting Drops. Bu da beyaz rengi. Bununla açabilirsiniz. Yapısı biraz bozulur eğer çok fazla kullanırsanız ama azıcık kullanırsanız yapısı bozulmuyor. Eğer rengi size uymazsa diye diyorum. Aynı şekilde Body Shop'un bir de koyu renkte renk koyultucu ürünü de var. Eğer rengini koyultmak isterseniz de bir ton koyusunu alıp onunla belki karıştırabilirsiniz. Hani şey söylemeye çalışıyorum, yani yapısı o kadar güzel ki yani ne yapın edin kullanın bence. Yani bir şekilde rengini ayarlayıp başka bir şeyle karıştırıp ya da. Dediğim gibi rengi eğer size uyuyorsa zaten düşünmeden alın. Fiyatını %100 hak ediyor diye düşünüyorum. Bu arada hani Eylül'den beri kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Neredeyse her gün, yani haftanın her gün makyaj yapmıyorum ama kullanacağım, bunu kullanıyorum. Yarısı falan bitti sadece. İnanılmaz yani, Eylül'den beri bu kadar dayanması. Bayağı iyi. Bayağı iyi. 45 ml ama dediğim gibi çok az kullanmanız yeterli oluyor zaten. Işık beni çıldırtmış vaziyette. Işık için kusura bakmayın. Önümüzdeki ay iyi bir ışık almayı planlıyorum. Çünkü böyle güneş beni çıldırtıyor gerçekten yani. Neyse. CC kremi bir başka BB kremle karıştırıp kullanıyorum demiştim renk uyumsuzluğundan dolayı. Bu ya açıkçası ben bunu hani denemek için aldım. Hiç büyük umutlarım yoktu. Hatta beğenmeyeceğimi falan düşünüyordum. Bu en açık rengi bu arada. Şu an cildime çok iyi uyuyor rengi. Bence bu iyi bir uygun fiyatlı alternatif. Eğer Albore'na işte çok pahalı bulduysanız bunu deneyebilirsiniz. Bu da gerçekten güzel. Tabi bunun içinde hani öteki kadar böyle bitki ekstrakları, işte E vitamini vesaire yok. Sadece işte kapatıcı baz olarak düşünün bunu. Ama gerçekten iyi bir alternatif. Çünkü ciltle çok güzel bütünleşiyor. Asla belli olmuyor. Bir şey sürdüğünüz asla belli olmuyor. Bende sivilce gibi problemlere de sebep olmadı. İçeriğine baktığım zaman ben paraben olduğunu da gördüm. Açıkçası ben yaptığım araştırmadan sonucu parabenlerin zannedildiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu kendi fikrim. Çünkü yeteri kadar hani araştırma yok. Bu konuyla alakalı, parabenlerin kansere yol açtığıyla alakalı araştırmalar aslında çok güvenilir değiller. O yüzden ben zannedildikleri kadar kötü olmadığı kanısındayım. Ama siz kullanmayı tercih etmiyorsanız bu ürün o zaman size göre değil. Bir tane de renkli kozmetik var. Çünkü hakikaten çantamdan çıkarmadığım bir şey olduğu için bunu da söylemek istedim. Bu da yine çok ünlü bir ürün. Golden Rose'un matte lipstick krayonlarından 11 rengi. Bu bence şahane bir renk. Birçok ten rengine de uyar bence. Tam bir gül kurusu, işte MLBB rengi, yani My Lips But Better. Kendi dudaklarınızın daha güzel bir versiyonu diyebiliriz buna. Hem böyle dağıtarak kullanabilirsiniz hem de böyle işte tam anlamıyla sürüp kullanabilirsiniz. Her iki şekilde de çok güzel oluyor. Çok kalıcı değil ama uygulaması çok kolay olduğu için benim için sorun olmadı açıkçası. Harika bir renk. Ben günlük makyajlarımda çok fazla kullandım bu ay ve çantamdan hiç ayırmadığım bir ürün oldu. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Şimdi bu ay okuduğum kitaplardan bahsedeceğim kısaca. Ben 2017'nin son haftasında kendime bir kitap listesi yapmıştım aslında. Bu sene okumak istediğim kitap listesi. Zaten her sene yapıyorum. Yani son 4-5 senedir yapıyorum bunu. Bu sene de yaptım. Fakat daha sonra 5 harflerin sitesinde görüp bayıldığım bir başka liste buldum. Instagram hesaplarının adı Bizim Büyük Challenge'ımız. 35 maddelik bir liste hazırlamışlar. Projeyi 4 arkadaş başlatmış yanlış okumadıysam. Kendi aralarında işte kitaplardan konuşmaya bağımlı olsun, işte düzenli okuyabilelim diye böyle bir proje başlatmışlar ve sosyal medyaya taşımışlar. Bir başka listeden esinlenmişler anladığım kadarıyla ama listedeki maddelere bayıldım. Aşağıya hem Instagram hesaplarını hem de maddelere ulaşabileceğiniz linki de bırakacağım. Benim zaten oluşturduğum listemden işte o maddelere uyanları seçtim. Bir de birkaç tane de sonradan ekledim. Bu arada 35 olmak zorunda değil. Gözünüzü korkutmasın. İşte 10 adepte olur, 5 olur, 15 olur. İstediğiniz kadar madde koyabilirsiniz. Lütfen gözünüzü korkutmasın. Siz de yapmaya karar verirseniz listenizi Bizim Büyük Challenge'ımız hashtag'i kullanarak sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Hem daha fazla insan görmüş olur, fikir edinmiş olur. Ben zaten çok okuduğum için bana 35 az bile geldi bu arada. Söylemekle ayıp. Normalde haftada 1-2 kitap bitiriyor oluyorum çünkü. 35 maddelik listem hazır. Bir de üzerine daha okuyacaklarım var bu sene ek olarak. Şimdi bu ay bitirdiklerimden bahsedeyim. Birincisi Ikigai. Ikigai'nin
Ikigai, yani nasıl okunuyor bilmiyorum. Ikigai. Ikigai'nin kelime anlamı çok güzel. Japonlar bunu yataktan kalkma sebebi olarak kullanıyorlarmış. Yani yaşam amacınız. Bu kitabın yazarları da Japonların uzun yaşam sırlarını keşfetmek için Okinawa adasına gidip orada araştırma yapmışlar. Okinawa adası çok ünlü zaten. Hani bütün uzun yaşam araştırmalarının başlangıç noktası diyebilirim. Ortaya bu kitap çıkmış araştırmalarının sonucunda. Ben kitabı genel olarak beğendim. Güzel tavsiyeler ve hatırlatmalar var bence. İşte bu tip kitaplarda çok sık görülen işte diyet şöyle önemli, egzersiz böyle önemli, neden ileriye gidemeyen söylemlerden daha çok işte bu düşünce yapısı, toplumsal, kültürel yapı, yaşam tarzı gibi faktörlere çok daha fazla ağırlık vermişler. O açıdan çok beğendim. Bende de aynı düşünce var çünkü. Bana kalırsa uzun yaşam sadece iyi beslenme ve egzersiz de olsaydı zaten şimdiye kadar zaten böyle kurallara katı katıya uyan insanların da erkenden hastalanıp öldüklerini görmezdik. Yani örneğin Steve Jobs gibi, yani kendisi vegan. Senelerce fruitarian beslenmiş vesaire ama adam kanserden öldü sonuçta yani. Dolayısıyla hani bunun gibi bir sürü örnek var. O yüzden ben sadece diyet ve egzersizle alakalı uzun yaşam kitaplarını kesinlikle beğenmiyorum. Ama bu o açıdan yani birçok farklı konudan uzun yaşamı irdelediği için benim hoşuma gitti. Kitapta en çok 100 yaşını aşan Japonların tavsiyelerini beğendim. Çok samimi tavsiyelerde bulunmuşlar. Yani çok basit, çok güzel. Hani herkesin uygulayabileceği, kolay değil ama herkesin uygulayabileceği tavsiyeler olmuş. Kitapta ayrıca Ikigai'nizi bulmanız için öneriler var. Sizi düşünmeye itiyor kısaca. Sağlıklı yaşam konuları ilginizi çekiyorsa, farkındalık konularına merakınız varsa bir göz atabilirsiniz. İkinci kitapta L'Art de la Simplicité. How to Live More with Less. Şimdi bu kitap aslında Fransızcadan İngilizce çevrilmiş versiyonu. Ben Fransızcasını bulabilseydim onu okuyacaktım ama bulamadım. Gelmesi 3 haftayı falan bulacaktı. Dayanamadım, İngilizcesini aldım. Remzi'den buldum bu arada İngilizcesini. Bu sene minimalleşme hedefim var. Bir de Zen Budizmi ile ilgili kitaplar da okumak istiyorum. Bu kitapta her iki konuyu da bir Fransızın gözünden okuma şansınız var. O yüzden hoşuma gitti. Yani alma sebebim bu oldu. Kendisi senelerdir, yani 70'lerden beri falan Japonya'da yaşıyormuş. Dolayısıyla onların felsefesini de iyi anlayabilmiş biri. Kitabın aslında fikri çok güzel ama ben hiç beğenemedim. Çünkü ifade şekli kitabın kendisiyle çok ters düşüyordu bence. Hele diyet ve yemek kısmında yok artık daha neler. Hani hiç olmayacak tavsiyeler veriyor. Fakat yaşam tarzıyla alakalı verdiği birkaç güzel tavsiye var. Minimalist yaşayabilmekle ilgili fena olmayan tavsiyeleri var diyebilirim. Yani çok da tukaka yapmayayım. Şunu söyleyeyim, yani hani beğenmediğim kısımları beğendiğim kısımlardan kat kat daha fazla. Çok böyle büyüklük taslayan, tahakküm eden, tepeden bakan bir dille ifade etmiş yani bir sürü şeyi. O beni aşırı rahatsız etti. Bana kalırsa doğruya giden tek bir yol yok. Yani doğruya giden bir sürü yol var. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum en azından. Ama anlattığı şeyler sanki tek doğru buymuş. Diğer her şey kesinlikle felakete yol açarmış gibi bir konuşma dili kullanmış yani. Ve ben delirdim okurken yani. Ve sağ olsun yani Fransızları neden sevmediğimi bir kez daha hatırlamış oldum kitabı okurken sayesinde. Bir diğer kitapta The Things You Can See Only When You Slow Down. Bu da Haemin Sunim. Güney Koreli bir Buddhist monk tarafından yazılmış. Normalde ben spiritüalizm ve kişisel gelişim ile ilgili kitapları alırken çok seçici davranıyorum. Yani her kitabı kesinlikle beğenmiyorum. Okurken irite oluyorum, sevmiyorum gerçekten. Spiritüalizmle ve kişisel gelişimle alakalı kitapların belki %99'undan nefret ediyorum diyebilirim, yani öyle söyleyeyim. O yüzden gerçekten alırken seçici davranıyorum. Fakat dediğim gibi bu kitap Güney Koreli bir Buddhist monk tarafından yazılmış. Hem Güney Kore'de hem de Amerika'da yaşıyormuş. Bu arada Amerika'da üniversitede hocaymış aynı zamanda. Hayatın tüm konularından size böyle asla bir önceki kitapta olmayan üslupla, yumuşacık bir dille tavsiyeler veren, daha çok hatırlatma yapan sözler var. Yani kısa kısa sözler var. Bunu böyle kitap gibi okumanız anlamsız. Çünkü şöyle kısa kısa sözler var sadece. Yani bu bir roman değil. Daha çok böyle Mevlana'nın şiirleri gibi aslında. Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın. Karşılaştırma yapmıyorum yani, Mevlana'nın asla karşılaştırılamaz. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Tam bir başucu kitabı bence. Kendinizi böyle kötü hissettiğinizde açıp böyle 1-2 sayfa okuyabileceğiniz, modunuzu yükseltebileceğiniz bir kitap. En azından bende öyle bir etkisi oldu. Ben baştan sona tek seferde okudum. Yani bir günde bitti zaten. Ama öyle yapmanızı tavsiye etmem. Hatta yani ben de öyle yapacağım. Tekrar okuyacağım yani ben bunu. Başucuma koymayı düşünüyorum. Geceleri yatmadan böyle hani
Veya meditasyon yapmadan önce falan böyle işte 1-2 sayfa okuyup kendini hatırlatma yapmak açısından böyle sözleri sindire sindire okumak bence çok daha güzel olur. Bir diğer kitap ise A Field Guide to Lucid Dreaming. Evet. Bu bayağı enteresan bir kitaptı. İlginçti gerçekten. 3 sene önce falan almıştım ben bunu. Sonra kitaplığımda unuttum. Listeyi yaparken aklıma geldi. Hani bunu da bu sene bari okuyayım falan dedim. Konusu çok enteresan. Lucid Dreaming. Bunun Türkçesi nedir bilmiyorum. Lucid Dreaming şu demek aslında. Rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına varıp rüyanın kontrolünü eline almanız. Çok mu karmaşık oldu? Bir daha söyleyeyim. Rüyada olduğunuzun farkına varıp rüyayı kontrol etmeye başlıyorsunuz. Buna da lucid dreaming deniyor. Yani istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz rüyayı ve gerçekten enteresan bir konu. Bu arada kitapta çok güzel tavsiyeler var. Yazarların söylediklerine göre bu tamamen sizin elinizde olan, teknikleri olan bir şey aslında. Ve herkesin yapabileceği bir şey olduğunu iddia ediyorlar. Ve gerçekten de bu arada kitaba başladığım günün gecesi denedim ve işe yarıyor. Yani gerçekten işe yarıyor. Çok basit teknikler bu arada. Ben zaten senelerdir lucid rüyalar yaşıyorum. Ama tamamen kontrol dışı yani hani öyle gerçekleşiyor. Ama bunun tekniklerinin olduğunu okumak bana çok ilginç geldi. Kitapta bu arada lucid rüyalarını anlatanlar da olmuş. O kısımlar da güzeldi bence. Rüyalarda gerçekten her şeyin yapmanın mümkün olduğunu görüyorsunuz onları okudukça. Bu arada en son yaşadığım lucid rüyayı da hatırlıyorum. Onu da anlatayım. Eski yaşadığım evdeyim. Zaten oradan alarma geçip burada ne işim var diyorum ve birdenbire rüyadayım diye düşünüyorum. Rüyada mıyım? Evet rüyadayım diye düşünmeye başlıyorum. Sonra arkasından balkona çıkıp Paris'e uçmaya gidiyorum. En yakın arkadaşımın yanına. Sonra Berkant bacağıma çarptı ve uyandım. Böyle komik bir şey. Zaten insanlar lucid rüyalarında bu teknikleri kullanırlarmış. Yani önce etrafın garipliğinden alarma geçip ondan sonra rüyada mıyım diye sorarlarmış. O şekilde yani tekniklerden birkaç tanesi bunlar aslında. İlk yaptıkları şey genelde uçmak oluyormuş bu arada. Benim de bunu yapmam normal oluyor bu durumda. Eğer dediğim gibi bu konuya ilginiz varsa, lucid rüyalar yaşamak istiyorsanız, tekniklerini öğrenmek istiyorsanız kitabı bir göz atmanızı öneririm. Bir sonraki kitap The Almost Nearly Perfect People. Kuzey ülkelerine karşı inanılmaz bir hayranlığım var. Özellikle İsveç'e karşı. Gerçekten ülkeye komple hayranım. Yani havasından nefret etmeyeceğimi bilsem direkt oraya taşınırım. Ciddi söylüyorum. İskandinav ülkelerine ve kültürlerine böyle büyük bir hayranlığım var benim. Bu kitapta Danimarka'da yaşayan bir İngiliz'in gözünden kuzey ülkelerini bölge bölge anlatmış. Onlara dair izlenimlerini, işte deneyimlerini okuyorsun kitapta. Kitabı aslında bayağı beğendim. Çünkü bize işte geleneksel medyadan veya sosyal medyadan yansıtıldığı gibi öyle mükemmel ülkeler ve mükemmel insanlar değiller. Tabii yine dünya genelini kıyaslarsak çok çok iyiler elbette. Ama böyle toz pembe bir gözlükle yazılmamış olması, haklı eleştirilerin olması hoşuma gitti. Gerçekten mesela Danimarkalılar dünyanın en mutlu insanları mı? Sürekli araştırmalarda öyle çıkıyor. Ama gerçekten öyle olup olmadığını sorguluyor. Hani özellikle orada yaşadığı için. Veya işte Finlandiya'nın eğitimi neden her sene birinci geliyor? Gerçekten öyle mi? Hani onlarla ilgili çok güzel anekdotlar var. Bir de kültürel ve sosyal yapılarına dair bir sürü detay, bilgiye sahip oluyorsunuz kitabı okuyunca. Beni en çok şaşırtan kısım Finlandiya oldu. Finlandiya, İskandinav ülkeleri arasında sanırım en az bildiklerimden biri. O yüzden kitapta beni çok şaşırttılar yani. Gerçekten çok güzel anlatmış ve en komik bölüm. Yani 2 kere falan okudum o bölümü. O kadar çok güldüm ki. Hele o Fin saunalarıyla ilgili bir bölüm var yani. Geberdim gülmekten yani. Açık ve net yani. Kahkahalarla güldüm. Unutmadan söylemem lazım. Bunu bir eleştiri olarak algılamayın. Sadece belirtiyorum. Bu bir kişisel deneyim kitabı. Yani bu bir sosyoloji, toplum bilimi kitabı değil. Eğer o gözle alıyorsanız hiç beğenmezsiniz bence. Çünkü bilimsel bir kitap değil. Daha çok böyle hani dediğim gibi kişisel deneyimlerini anlatıyor. Hani oraya gittim, neler yaşadım, insanlarla konuştum, işte politikacılarla konuşuyor, sanatçılarla, yönetmenlerle konuşuyor. Günlük hayatın içinden insanlarla konuşup birbirlerine dair işte İskandinav ülkelerinin kendi aralarındaki iletişimlere dair de bir sürü detay var kitapta. Dediğim gibi bilimsel bir kitap çünkü içerisinde araştırmalar yani ne derece veya işte hani açıklamaların birçoğu yetersiz bana kalırsa. Daha çok böyle bir gezginin anıları tarzında sadece. O gözle okumanızda fayda var. Eğer İskandinav kültürüne ve ülkelerine karşı böyle bir merakınız varsa, orada çalışacaksanız, yaşamayı düşünüyorsanız
Mutlaka bakın dedim. Yani İsveç hayranlığım ne kadar belli oluyor değil mi? Bu da İsveç mentalitesini, kültürünü, günlük yaşamlarından kareleri, işte nasıl mobilya seçtiklerinden, nasıl çocuk büyüttüklerine dair, hani kendi kültürlerine dair bir sürü detayı bulabileceğiniz bir kitap. Eğer dediğim gibi benim gibi hayranlığınız varsa veya işte merakınız varsa bir bakabilirsiniz. Daha çok böyle coffee table book havasında. Ve son kitaba gelelim, The Fountainhead. Bu kitabı ortaokulda falan almıştım. Şaka gibi. Basımı 2002 diyor. Evet. Pardon, 2003. Kitaplığa koyup unuttuğum kitaplardan. Geçen sene de okuyacağım diye bir kenara kaldırdım ama yine okuyamadım. Bu sene artık daha fazla haksızlık etmemek adına bu ay bitirmek istedim. Bu zaten kült bir kitap. Klasikleşmiş bir kitap. Felsefi bir başyapıt aslında. Daha fazla üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Benim çok sevdiğim bir mimar olan Frank Lloyd Wright'tan esinlenilmiş bir karakter olduğu söyleniyor içerisinde. Tüm hırsı böyle mükemmeli yaratmak olan bir modernist mimarın hikayesi bu. Hayatı boyunca kendinden asla ödün vermeden gelenekselliğe karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Her mimarın ve tasarımcının bence okuması gereken bir kitap. Kesinlikle söyleyebilirim bunu. Ben de ürün tasarımı mezunu olduğum için üniversitede özellikle romandan bağımsız olarak konu zaten çok hoşuma gitti. Mimarlık firmasında da çalıştım bir süre zaten. O yüzden terimlerle bana çok yabancı değil. Tasarımcı arkadaşlarımla okulda yaptığımız işte o konuşmalar, ofiste yaşadığım durumlar hepsi böyle bir flashback etkisi yarattı bende. Müşterinin istediğini mi yapmak lazım yoksa kendinden mi bir şeyler katman lazım, ona istediğini mi kabul ettirmen lazım gibi böyle hani yani çok tanıdık konular bana açıkçası. Eleştiri yapmam gerekirse biraz utopik buldum. Utopikten kastım keşke gerçekten böyle insanlar olsa, hani kendini hayran bırakıyor gerçekten ama bir yandan da ne kadar ütopik olduğunu biliyorsunuz. Yani hani böyle bir şey neredeyse mümkün değil. Gene de roman olarak çok sürükleyiciydi. Yani böyle elimden bırakamadığım bir roman oldu. Çok sürükleyiciydi. Çok beğendim. Şimdi dizi ve filmlere geliyorum. Önce dizilerden başlayayım. Bu ay bitirdiğimiz Billions. Birinci sezonun sonunu izledik. Bir de ikinci sezonunu baştan sona izledik. Billions gerçekten Berkant'ın ve benim de inanılmaz beğendiğimiz bir dizi oldu. Berkant'ı zaten konu olarak çok çekiyor. Beni o kadar çekmemişti en başta. Çünkü çok fazla borsa ile alakalı terim dönüyor. Hani anlamadığım çok fazla şey ya dizide en başta ama anladıkça inanılmaz ilgi çekici bir konu. Milyarder bir borsacının bir savcıyla kapışmasını izliyorsunuz. Bize resmen şey hatırlat. Reza Zarrab ve Preet Bharara davasını hatırlattı aslında. Gerçi sonra savcı değişti ama orada da benzer şeyler oluyor. Savcı değişiyor falan işte açılan davayla ilgili. Yani çok konuyu anlatmak istemiyorum ama kendimizi inanılmaz kapladık. Konu da çok gündemde olduğu için böyle inanılmaz benzeştirdiğimiz yönler vardı. Çok beğendik diziyi. İkimiz de hani böyle arka arkaya hani binge watching yaptık resmen. Öyle söyleyeyim. Hafta sonlarımız bunu izlemekle geçti. Heyecanı böyle hep dorukta olan bir dizi olmuş. Eğer böyle borsa, işte Wall Street, hukuk konularına merakınız varsa, ki bunlara merakınız yoksa bile izleyin yani, ben öyle söyleyeyim yani. Benim hiçbirine merakım yok açıkçası ama ben bile kendimi anlamadım dizi seyrederken. Oyunculuklar muhteşem ya. Oyunculuklar çok iyiydi gerçekten. Bir bakabilirsiniz derim. Black Mirror 4. sezonu izledim. Ben Black Mirror'ı herkes kadar beğenmiyorum. Yani bunu söylemek kayıp kaçabilir. Ama 4. sezonu beğendim. 4. sezonun bence hani üzerine çok konuşmaya gerek yok. Çünkü eminim bir sürü kişiden de biliyorsunuzdur zaten. Herkes bundan bahsediyor. Bu sezonu özellikle beğendim. Özellikle 1. bölüme bayıldım. Çok düşündürücü bir bölüm olmuş. Teknolojinin nereye gidebileceğine dair çok iyi mesajlar var. Metalhead bölümünü kimse beğenmemiş. Bence o bölüm de iyiydi. Çünkü bence şeye gönderme var orada. Boston Dynamics'i bilmiyorum, biliyor musunuz? Bir robot firması. Oradaki Boston Dynamics'in robotlarına gönderme yapıyor. Çünkü form olarak çok benziyorlar. Yani onlar da böyle köpeğe benziyorlar demeyeyim ama hani formları aşırı benziyor. Bence ona bir gönderme yapmışlar. Hani bakın bu robotlar da buraya gidebilir gibi bir mesaj vardı bence orada. O da enteresandı. Eğer teknolojiye merakınız varsa, fütürizmle ilgileniyorsanız mutlaka bakın yani. Bütün bölümler iyiydi bence. Bir tane de Kore dizisi seyrettim. Bu böyle en popüler, en eski Kore dizilerinden, Kore dramalarından biri. Yani bir sürü insanın önermesiyle seyrettim ama hiç beğenmedim diziyi ya. Yani olamaz böyle bir şey. Secret Garden'dan bahsediyorum. Orada ismini söylemedim. Yani
en iyi Kore dizisi buysa ya ben Kore dizisi izlemeyi bırakayım o zaman ya. Gerçekten yani hani hiç beğenmedim diziyi. Çok klişe. Hani ya eminim daha iyi Kore dizileri vardır ya. Eğer izliyorsanız lütfen bana önerir misiniz yani? Gerçekten merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak yazar mısınız? Bana Kore dizisi önerin. Lütfen. Merak ediyorum yani. Ne izliyorsunuz? Neyi beğeniyorsunuz? Ben de izlemek istiyorum. Beğenmek istiyorum ama yani bunu beğenmedim. Bu arada romantik komedi, drama falan severim yani. Hani izlerim ama bu Secret Garden beğenmedim ya. Hiç beğenmedim yani. Hani anlatamıyorum yani. Aşırı klişe. Çok klişe yani hani. Neyse bunu burada bırakayım. Sevenlere haksızlık olmasın. Bir başka Kore dizisi Producer'ı seyrettim. Birkaç bölüm seyrettim, sadece bitirmedim. 3-4 bölüm falan seyredebildim sadece. 16 bölüm ne var zaten. Bu böyle beğendiğim Kore komedi dizilerinden biri oldu. Zaten başrolde Kim Seo-hyun ve IU var. Bu da yanlış okuyorum biliyorum. Lütfen kusura bakmayın Korece bilmediğim için. Ya bu ikisi zaten benim yani hani en sevdiğim ikili diyebilirim yani dizilerde. Çünkü ikisi de hangi dizide oynarsa oynasın izlerim zaten. Kötü bir dizi olsa bile izlerim yani. O kadar seviyorum onları. O yüzden ikisine de bayılıyorum. Bir de dizinin çok enteresan bir espri anlayışı var. Bence Korelilerin espri anlayışı böyle zaten. O yüzden sırf onu gözlemlemek için bile seyredilebilir bence. Chef's Table. Eğer gastronomiye, fine dining'e, şeflere ve hani Michelin yıldızlı restoranlara karşı merakınız varsa mutlaka ama mutlaka bakmanız lazım. Bence yemeğe merakınız varsa izleyin. Yani bu herkes izlesin demek oluyor zaten. İnanılmaz güzel hikayeler paylaşmışlar. Her bölümde farklı bir şefin, özel ama şefler yani bunlar gerçekten böyle her yerde rastlayabileceğiniz şefler değil. Çok özel insanlar. Bunların hikayelerini dinliyorsunuz. Her bölümde farklı bir şefin hem hayat hikayesini hem de felsefesini öğreniyorsunuz. Her felsefesini öğreniyorsunuz. Beni en çok çeken 2 bölüm Magnus Nilsson, Faviken restoranının şefi ki yani İsveç'te bir restoran burası ve senelerdir gitmek istiyorum yani. Senelerdir yıldız alan bir restoran zaten. Magnus Nilsson da çok enteresan bir adammış. Onu da görmüş oldum. Hani böyle birkaç röportajını okumuştum zaten ama böyle hani sırf ona ayrılmış bir bölüm ve hani o görüntüler, çekimler, detaylar ya her şey inanılmazdı. Bir de Jongkwon bölümü benden aldı. O da çok enteresan. Güney Koreli bir rahibe, Budist rahibe. Yemek yapıyor aynı zamanda şef. Ve böyle hani Michelin yıldızlı şeflere taş atacak kadar iyi yemek yapıyor ve vejetaryen yemekler yapıyor. O mesela o bölüm benden aldı. Yani o kadar güzel bir bölüm olmuş. O kadar güzel anlamlı mesajlar var ki hani orada o zaten Jungkook'un hikayesini, felsefesini, her şeyi anlıyorsunuz. Her şeyi dinliyorsunuz. Çok güzel bir bölümdü. O 2 bölüme özellikle bayıldım. 2-3 kez falan seyrettim. Öyle söyleyeyim size. Anlatıp da büyüsünü bozmak istemiyorum sizin için. Mutlaka izleyin. Asla sıkılmazsınız. Çok şey öğrenirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çekimler zaten inanılmaz. Yani bayıldım. Tek kelimeyle. Mutlaka seyredin. Filmlere geçiyorum. Geostorm, Gerard Butler'ın başrolünde olduğu bir aksiyon filmi. Filmde ana konu işte küresel ısınma nedeniyle gezegende anormal hareketler meydana geliyor. Hava hareketlerinin önüne geçmek için de uydular yerleştiriyorlar gezegenin atmosferin belli yerlerine. Ve bu uydular bir uzay istasyonunda kontrol ediliyor. Fakat sonrasında uydular bozuluyor. Bundan sonrasını anlatmayayım yani. Ondan sonra olaylar gelişiyor zaten. Sonrası spoiler olur. Sürükleyici bir aksiyon filmiydi bence. Oyunculuklara bayılmadım. Ama zaten kendilerini gösterebilecekleri bir film değil yani aksiyon filminde hani oyunculuk nasıl gösterilebilir ki zaten. O yüzden hani ona çok takılmıyorum. Genel olarak vakit geçirmek için güzel bir filmdi. Klişeler vardı tabii ki ama yani hani tolere edilebilir diyeyim size. Ben Harry Met Sally. Bu herhalde izlediğim en iyi romantik komedilerden biri olabilir. Gerçekten çok güzeldi. Oyunculuklar çok iyiydi. Meg Ryan, adamın adını unuttum. Billy Crystal. Oyunculuklar muhteşemdi zaten. Meg Ryan ve Billy Crystal. İkisini de çok severim. Bu film şu ana kadar izlememiş olmam zaten utanç verici bence. Yani 85'te falan çekilmiş çünkü. Hani en geç üniversitede falan seyretmiş olmam gerekirdi. Neyse. İnanılmaz sıcak, tatlı. Böyle bir romantik komediden beklediğiniz her şey var filmde. 85'te çekildiğini düşünürsek klişelerden uzak bence. Battle of Sexes. Gerçek bir hikayeye dayanıyor bu film. Biyografik bir film ve efsane tenisçi Billie Jean King'in kadın tenisçilere yapılan ayrımcılık ve haksızlıklara karşı verdiği mücadeleyi görüyorsunuz.
Filmin verdiği mesajlar güzeldi. Kadın hakları adına Amerika'nın nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Gerçekten ilginç bir hikayesi var bu arada Billie Jean'in. Onu da öğrenmiş oldum. Filmdeki çoğu erkek karaktere çok gıcık olacaksınız. Oyunculukları çok beğendim. Emma Stone'u başarılı buldum. Steve Carell bence aynı şekilde rolünün hakkını vermiş. Tam ona uyacak bir rol olmuş gerçekten. Kesinlikle bakabilirsiniz bu filme de. Bir de ben ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hani benim işim de bu olduğu için bu konuyla alakalı çok fazla şey kullanıyorum. Onlardan da bahsetmek ve paylaşmak istedim. Hani sadece cilt bakımıyla ve makyajda kısıtlı kalmasın diye. Bu ay çok fazla yüz masajına merak saldım ve yaptım yani düzenli olarak sürekli yüz masajı yaptım. Bunun için de şu iki aleti kullandım. Bu face roller, bu da gua sha aleti. İkisi de Türkiye'de bulunuyor şu anda. Ben bunlarla ilgili bir karşılaştırma videosu çekmeyi düşünüyorum. İlginizi çeker mi? Aşağıya yazabilirsiniz yorum olarak. Yüz masajı inanılmaz bir detoks etkisi yaratıyor yüzünüzde. Hatta bir sürü sivilce çıkardım bu yüzden. Çünkü lempatik sisteminiz harekete geçerdiği için böyle bir sivilce çıkarma durumu olabilirmiş en başlarda. Sonradan geçiyor, güzelleşiyor, hatta sivilceler geçiyor. Çok çok daha iyi oluyor. O konuyla alakalı bir video gelebilir. Benim hayatımı kurtardım bu gıda. Blackstrap Molasses. Şimdi bunu kullanma sebebimi açıklayayım. Kan testi yaptırmıştım 2017'nin sonunda ve ferritin çok düşük çıktı bende. Hani demir fena değil, işte B12 fena değil ama ferritin aşırı düşük çıktı. O demir hapına başladım. Fakat diyetinizde de demirden zengin gıdalar olması lazım. İşte bakliyatlar, işte ıspanak gibi. Pekmez de önerilir ama her pekmezde çok fazla demir yok. Bu çok enteresan bir pekmez. Zaten tadından anlayacaksınız. Tadı demir gibi, yani demir yiyor gibisiniz. Çok çok yoğun miktarda demir içeriyor. Şeker kamışı pekmezi diye geçiyor Türkçe'de ama tam olarak aynısı değil. Bu daha yoğun, daha konsantre hali. Bu böyle bayağı yoğun yani. Böyle nasıl söyleyeyim size, hani normal böyle akışkan kıvamda değil. Çok yoğun bir yapısı var. Ve ülkemizde bulunmuyor şu anda. Yani ben bunu yurt dışından aldım. Ülkemizde hiç görmedim. Şeker kamışı pekmezi var ama bu kadar yoğun ve konsantre hali değil. Zaten tadı da aynı değil denediklerimin. Demir eksikliği çekiyorsanız, yurt dışına gidiyorsanız mutlaka bakın buna. Aromaterapi diffuser. Benim en büyük problemlerimden biri erken yatamamak. Yani akşamları yatmadan önce kendimi rahatlatma yöntemleri bulmaya çalışıyorum. Bu o işe yaradı açıkçası. Akşamları yatmadan önce buna birkaç damla, içine su dolduruyorsunuz. Suyun içine birkaç damla lavanta yağı damlatıyorum. Ve bunu havaya çok güzel bir şekilde buharla yayıyor. İşte yatmadan yarım saat önce bunu açıyorum. O buhar odaya yayılıyor. Her yer nefis bir şekilde lavanta kokuyor. Aromaterapi ile ilgili bir video da çekebilirim isterseniz. Sık sık kullandığım esansiyel yağlar var örneğin. Aromaterapiye çok inanan bir insanım şahsen. Bu ay hayatımı kolaylaştıran bir uygulamada Bullet Journal oldu. Eminim daha önce bir sürü yerden duymuşsunuzdur, internette mutlaka görmüşsünüzdür. Son 4-5 senede çok popüler bir ajanda tutma şekli bu. Ben bunu geçen sene yapsaydım keşke dedim, yani hani o kadar mutluyum ki bunu tutmaya başladığım için. Bu ay benim hayatımı inanılmaz kolaylaştıran bir şey oldu. Çok işe yarıyormuş meğerse. Bunun sayesinde hem ajandamı daha iyi kontrol edebiliyorum, hem ileriye dönük daha iyi planlama yapabiliyorum. Hatta böyle enteresan sayfalar oluşturdum. Mesela işte modumu ölçmek üzere olan bir sayfa da var örneğin. Bu şekilde işte kendimi çok iyi hissediyorsam o gün farklı bir renk, daha mutsuz hissediyorsam ayrı bir renk vesaire gibi. Hem modumu ölçmek için, hani genel olarak stresimi ölçmek için yapıyorum bunu. Bu ay neyse ki stres, bir kere bir gün çok stres yaşamışım. Onun dışında stres yaşamamışım. İyi geçmiş bu ay. Bunun gibi hani böyle modumu kontrol etmek için ayrı bir sayfa var. İşte aylık hedefler sayfası var, her ay için ayrı. Ve o ayı gözden geçirmek üzere işte bu ay kimlerle buluştum, neler yaptım, önemli anlar neler oldu vesaire, onlarla ilgili böyle hani kendiniz ayarlayabilirsiniz sayfaları. Maddelere kendiniz karar verebilirsiniz. Hani neler izledim, neler okudum, hani hepsini bir yerde tutabiliyorum. Benim çok işime yaradı gerçekten. Bu arada işte habit tracker, water tracker falan da var. İşte yeterince su içiyor muyum, vitaminlerimi aldım mı, egzersiz yaptım mı, okudum mu, kitap okudum mu veya para harcadım mı falan, onları böyle tutabileceğim bir başka habit tracker bölümü var. Tarafta tutuyorum bunları. Yani genel anlamda böyle inanılmaz motive edici oldu. Onu söyleyebilirim. Aylık hedefler koymak, yıllık hedefler koymak insanı çok motive eden bir şey. En azından bende öyle bir etkisi var. Belki bazı insanlara uymayabilir bu ama bende gerçekten iyi bir etkisi oldu. Yıla çok iyi başladığımı söyleyebilirim bunun sayesinde.
Artık hava karardığı için videoyu kapatacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bilgilendirici olmuştur. Her ay sonu bu tarz böyle bir favoriler videosu yapmayı planlıyorum. 2 ayrı parça halinde, belki çok uzun olursa eğer. Siz ne dersiniz? Başka bir format mı tercih edersiniz, yoksa bu şekilde devam mı edeyim? Aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.